Merhaba örgü severler. Bugün sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz örgü kolluk çalışmasını yapacağız. Çok şık ve zarif bir parça oldu. Çok beğenince sizlerle de paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi bilek kısımlarında şiş örgüsü ve ucundaki dantellerde de tığ işi tekniğiyle çalıştım. İki renk çalıştım ben. Gri'nin iki rengiyle. Şöyle göstereyim. Çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Bilmiyorum, dantel severlerinde, örgü severlerinde ilgisini çekeceğini düşündüğüm bir model. Hemen kolumda duruşuna da bakalım. Şöyle kıyafetlerinizle güzel bir şekilde kombinleyip çok severek kullanacağınız bir ürün oldu diye düşünüyorum. Şöyle detaylarını da göstereyim yakından. Videonun içinde kullandığım iplik, şiş, tığ bilgisi, bütün detayları bulabileceksiniz. Eğer hazırsanız hemen birlikte modelin yapımına başlayalım. Ben bilekliğimi, kolluğumu örerken angora ipi çift kat yaparak kullandım ve gri'nin iki tonuyla çalıştım. Ama siz isterseniz tek renk örebilirsiniz, isterseniz pamuklu ipliklerle çalışabilirsiniz. Yani tamamen kendi zevkinize göre örüp kullanabilirsiniz. Ben angora ipi iki kat kullandığımda 4 milim şişle ördüm. Ben şu an misinalı şiş kullanacağım ekrana sığması açısından ama normal düz şişlerle de örebilirsiniz. Bu bilgileri de verdikten sonra hemen örmeye başlayalım. 38 ilmek atarak kolluğumuzu örmeye başlıyoruz. Şöyle bir miktar ip bırakıyorum ve parmağıma doladım. Bu şekilde etrafından dolayıp şişimi oradan geçirdim ve ilk ilmeğimi aldım. Toplamda 38 ilmekle başlıyorum. Ama sizin ilmek alış şekilleriniz farklıysa elinizin alışık olduğu şekillerle de ilmek alabilirsiniz. Bu şekilde yumaktan gelen ipi parmağıma doladım ve altta kısa olanı da baş parmağımın etrafından döndürüp bu şekilde ilmek atıyorum. Şişime 38 ilmek attım. Son kalan ipimi de burada bir tane düğüm atıyorum açılmaması için. Ve hemen örgünün arka yüzüne döndürüp bir ters bir düz lastik örmeye başlıyorum. Örneğin diğer sıralarında ilk ilmeğimi örmeden alacağım ama burada ilk ilmek attığım sıra olduğu için bir düz olarak örüyorum. Bir düz ipimi öne aldım. Bir ters ipim arkada. Bir düz, bir ters şeklinde bütün ilmeklerimi bu şekilde lastik kurarak örüyorum. Son ilmeğimi de ters olarak ördükten sonra örgümü döndürüyorum. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Bunun takibinde nasıl yapıyorum? Bu ilmek attığımız zaman bu kalan ipimiz solda olduğunda örgünün ön yüzünde oluyoruz. Bu sırada da yine aynı şekilde lastik örmeye devam edeceğim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim ters ve düz. Bir ters, bir düz olarak bu sırayı da lastik örerek tamamlıyorum. Son ilmeğimi de ters olarak ördükten sonra örgümün arka yüzüne dönüyorum. Ve bu sırada da örgünün arka yüzünde de yine bir ters bir düz lastik örerek sıramı tamamlıyorum. Tersler bildiğiniz gibi önden alarak ördüğümüz, arkadan alarak ördüklerimizde düz ilmeğimiz oluyor. Bu sırayı da bir ters bir düz tamamlayıp bir sonraki sırada birlikte devam edelim. Sıramı tamamladım ve örgünün ön yüzündeyim. Bu sırada artık pirinç örgüye geçiyoruz. Pirinç örgü bildiğiniz gibi düz ilmeklerin üzerine ters, ters ilmeklerin üzerine düz örerek devam ettiğimiz model. Şimdi yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Devamındaki ilmeğim ters ilmeğim ama ben onu pirinç ördüğüm için düz olarak örüyorum. Burada gördüğüm düz ilmeğimi de ters örüyorum.
Yani yine bir ters bir düz olarak devam ediyoruz. Ama ters ilmeklerin üzerine düz, düz ilmeklerin üzerine ters örerek devam ediyoruz. Tekrar göstereyim. Şu an mesela ters ilmeğim var. Bunu arkadan alıp düz olarak örüyorum. Devamındaki ilmeğim düz ilmek. Bunu da önden alıp ters olarak örüyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayacağız. Bir ters, bir düz olarak, ama terslerin üzerine düz, düzlerin üzerine ters örerek devam edeceğiz. Son ilmeğimi de düz olarak ördüm ve örgünün arka yüzüne geliyorum. Bu sırada da pirinç uygulamamıza devam edeceğiz. Yani bu sırada da ters ilmekleri düz, düz ilmekleri ters öreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim düz. Ama ben onu ipi öne alıp ters olarak örüyorum. Sıradaki ilmeğim ters, onu da düz olarak. Yani bu örgünün bu yüzünde de, yani arka yüzünde de ters gördüğümüz ilmekleri düz, düz gördüğümüz ilmekleri ters olarak örüp sırayı tamamlıyoruz. Sıramı tamamladım ve yine örgünün ön yüzüne geliyorum. Bu sırada da yine pirinç örmeye devam edeceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğim ters ilmeğim aslında, ama yine düz olarak devam ediyorum. Yine bu sırada da bir ters bir düz öreceğiz, ama düz ilmeklerin üzerine ters, terslerin üzerine düz örerek sırayı tamamlayacağız. Yani toplamda 4 sıra tamamlayacağız. Biz ilk sıra ördük, arka yüzünde ördük, 2 sıra etti. Şimdi 3. sıraya başlıyoruz. 4. sırayı da aynı şekilde bir ters bir düz, ama terslerin üzerine düz, düzlerin üzerine ters denk getirerek ördükten sonra modelin ileri aşamalarına birlikte devam edelim. Toplamda 4 sıra pirinç örneğini ördükten sonra artık düz örgü sıralarına geliyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi düz olarak ördükten sonra ipimi şişime doladım. Devamındaki 2 ilmeği birlikte düz olarak örüyorum. Tekrar bir doladım. 2 ilmeği birlikte ördüm. Dola, 2 ilmeği birlikte ör. Dola, 2 ilmeği birlikte ör. Bu şekilde sıranın sonuna kadar bütün ilmekleri bir dola, bir ikisini bir ör şeklinde tamamlayacağız. Son 2 ilmeğim kalınca dolamamı da yaptıktan sonra bu ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Örgümü döndürdüm. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Artırdığım ilmekleri de, yani bu dolama yaptığım yerleri de, diğer ilmeklerimi de hepsini ters olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Örgünün ön yüzüne geldim. İlk ilmeğimi örmeden alıp diğer bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Başka hiçbir işleme gerek kalmadan bütün ilmekleri düz olarak öreceğim bu sırada. Hatta kolluğun üzerinden de göstereyim. Neredeyiz? Şimdi buradan başladık. 2 sıra, yani 4 sıra lastik örgüden sonra 4 sıra pirinç ördük ve bir artır, ikisini bir ör kısımları bu kısımdı. Şimdi burada düz örgülerimizi ördükten sonra bilekliğin ilerleyen aşamalarına da devam edeceğiz. Ben sıramı tamamlayayım, birlikte örmeye devam edelim. Sıramı tamamladım ve örgünün arka yüzünde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer bütün ilmekleri ters örerek sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek toplam 12 sıra düz öreceğiz. Bu bizim ikinci sıramız. Toplamda 12 sıra örüp diğer aşamalara birlikte devam edelim. Toplamda 12 sıra düz örgümü tamamladım ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi düz olarak ördüm. Dola, 2 ilmeği birlikte ör. Dola, 2 ilmeği birlikte ör. Dola,
2 ilmeği birlikte ör. Bu şekilde sıranın sonuna kadar bir dola, bir iki ilmeği birlikte ör şeklinde tamamlayalım. Sıranın sonuna geldiğimde son olarak 3 ilmeğim kaldı. Yine dola, 2 ilmeği birlikte ör ve bir düzle sıramı tamamladım. Örgünün arka yüzünde bütün ilmekleri, bu artırma yaptığımız, dolama yaptığımız ilmeklerde dahil, hepsini ters olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimiz bu sırada ters olarak örülecek. Örgünün ön yüzündeyim. Bu sırada da bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek toplamda 4 sıra öreceğiz. Bu ilk sıram. Bu sırayı tamamlayınca 1, arka yüzünü de ters olarak örüp 2, yine ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak toplam 4 sıra örüp daha sonra kolluğumuzu örmeye devam edelim. 4 sıra düz örgümü ördükten sonra şimdi artık pirinç örgüyle devam edeceğiz. Tıpkı burada yaptığımız gibi bir ters bir düz örerek pirinç örgümü kuruyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ters, bir düz, bir ters, bir düz şeklinde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Artık bu pirinç kısmını da yaptıktan sonra tığ ile dantel kısımlarını örmeye başlayacağız. Son ilmeğimi de düz olarak ördüm ve örgümün ters yüzüne, arka yüzüne geçtim. Bu sırada da ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve düz ilmeklerin üzerini ters, ters ilmeklerin üzerini düz olarak örüyorum. Sıradaki ilmeğim gördüğünüz gibi düz ilmek. Bunu ters olarak, devamındaki ters ilmeği de düz olarak örüyorum. Yine bir ters bir düz devam ediyoruz ama düz ve ters ilmeklerin yerini değiştirerek sıramızı tamamlıyoruz. Bu pirinç örgümüzün ikinci sırası oluyor. Toplamda 4 sıra pirinç ördükten sonra bilekliğimizi, yani kolluğumuzu tamamlamış olacağız. Pirinç örgü sırasında tamamladım ama az önce sıra sayısını yanlış söylediğimi fark ettim. Toplamda ön ve arka yüzden örerek 4 sıra demiştim. 6 sıra ördüm. Yani ön yüzden ördüm 1, arka yüzden ördüm 2 diyerek bu şekilde toplamda 6 sıra pirinç ördükten sonra artık ilmeğimi kapatıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi düz olarak ördüm ve ilk ilmeğimi ikinci ilmeğin üzerinden atlattım. Tekrar devamındaki ilmeği düz olarak ördüm. Burada sağ şişimde olan ilk ilmeği bu ilmeğin üzerinden atlattım. Bunu da çok sıkı yapmamaya gayret edin. Bileğimize taktığımız zaman rahatsızlık vermesin. Yine bir ilmek düz örüyorum. Bir önceki ilmeği bu ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi kapatalım. Son ilmeğimi de düz olarak ördüm ve bu ilmeğimi üzerinden atlattıktan sonra bir zincir çekip ipimi kesiyorum. İpimi biraz uzun bırakacağım. Çünkü dikerken kullanacağım. Ve artık tığ ile örmeye devam edeceğiz. Şöyle hemen göstereyim. Görüntüsü bu şekilde oldu. Böyle çevirip isterseniz tığla, isterseniz iğne ile birleştirebilirsiniz. Ben iğne ile birleştirmiştim. Şimdi yine aynı şekilde iğne ile dikerek birleştireceğim. Buradaki kısmı da arkada gizleyeceğiz. İpliğimi iğneme geçirdim. Örgümü de bu şekilde katladım. Örgünün düz yüzündeyim şu an. Bu şekilde hemen buradan bir başlangıç yaparak dikmeye başlıyorum. Hemen karşındaki kısma gelip burada da şöyle ilmeklerin arasından girerek dikiyorum.
Bu diktiğimiz ipi de çok fazla asılıp kasma yapmasına sebep olmayalım. Rahat bir şekilde dikişimizi tamamlayalım. Bir karşıdan, bir bu taraftan ilmeklerin arasından girip dikip tamamlayalım. Görüntüsü de bu şekilde. Ben dikişimi tamamladım. Şimdi artık yeni rengime geçip dantel kısmını öreceğim. Şöyle göstereyim. Önce üst parçasını örüp daha sonra alt parçasını örüp tamamlayacağız. Daha sonra da üzerine bu fıstık kısımlarını ördükten sonra artık kolluğumuz hazır hale gelecek. Ben bu kısmını 2,5 milim tığ kullanarak yapıyorum. Bu kez angora ipimi tek kat kullanacağım. Bu kısımlarında çift kat örmüştüm. Ama dantel kısmında tek kat öreceğim. İlk başlayacağım kısımda bu diktiğim, burada da izi belli. Bu diktiğim kısımdan şöyle ilmeğin iki kanadını alıp buradan da ipimi geçiriyorum. Bir zincir çektim. Bu ipimi de böyle ipime dolayıp 5 tane zincir çekeceğim. Ki hem sıkışık olsun, hani açılma yapmasın, sağlam olsun diye. Fazla ipimi de kesiyorum. Bu dikişin ortasındaki kısma batıp 5 tane zincir çektim. Bu bir dola ikisini bir ör yaptığımız kısımlarda hemen şurada ilmeğin iki kanadından alacağım. Şöyle net görünsün. Buradan sık iğne ile birleştirdim. Tekrar 5 zincir. Bir sonraki bu kısımda ilmeğimin iki kanadını alıp ipimi geçiriyorum ve sık iğne ile kapattım. Tekrar 5 zincir. Bir sonraki kısımda yine aynı yere batıp sık iğne ile kapatıyorum. Bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. Sıranın sonuna geldiğimde son kısma da battıktan sonra yine ilk battığım yere batıp kaydırmayla kapattım. Ve ilk zincir boşluğuma da tekrar kaydırmayla kapatıyorum. Bir zincir çektim. Tığıma ipimi dolayıp ikili trabzanlar örüyorum. İkili trabzanlar bildiğiniz gibi ilmeğin ikisini bir kapattığımızda bir tane ördüm. Bu ikinci ve 3 tane trabzan ördükten sonra 2 zincir çektim. Yine aynı noktaya 3 tane ikili trabzan örüyorum. Bir zincir çektim ve yine aynı boşluğun içine sık iğne ile kapattım. Bir sonraki yuvaya da sık iğne ile batıp bir zincir çektim. Tığımı ipime dolayıp ikili trabzanlar örüyorum. 3 tane ikili trabzan ördükten sonra 2 zincir çekip aynı yuvanın içine 3 tane daha trabzan örüyorum. Bir zincirle yine aynı boşluğa sık iğne ile kapattım. Şöyle göstereyim. Görüntüsü bu şekilde oluyor. Bu şekilde bütün boşlukların içini üçlü trabzan, 2 zincir ve 3 tane trabzanla doldurup bir sonraki sıraya birlikte devam edelim. Son yuvama geldiğimde de yine bir zincir, 3 tane ikili trabzan, 2 zincir ve yine aynı noktaya 3 trabzan yaparak tamamladım. Bir zincir, aynı yuvanın içine sık iğne yapıp sıramı tamamladım. Şöyle göstereyim. Ve şimdi burada yaptığım, sıranın başında yaptığım ilk trabzanın tepesine kaydırmayla birleştiriyorum. Hemen yanındaki trabzana da aynı şekilde kaydırmayla
ve bir sonrakine de bu şekilde geçtim. Ortada 2 zincir boşluğuna da yine kaydırma işlemiyle battım. 3 zincir, ikili trabzan, çektiğim zinciri de trabzan olarak saydım. Şimdi toplamda 2 trabzanım oldu. Üçüncüyü de ördükten sonra 2 zincir, aynı yuvanın içine 3 tane ikili trabzan örüyorum. Üçüncü trabzanımı da ördükten sonra 5 zincir çekiyorum. Bir sonraki zincir boşluğunun içine sık iğne ile kapattım. Bu kez 9 zincir çekiyorum. 8, 9 zincir. Bir sonraki zincir boşluğunun içine sık iğne ile kapattım. Tekrar 5 zincir. Tığım ipimi doladım ve bir sonraki zincir boşluğunun içine 3 tane ikili trabzan örüyorum. 2 zincir, aynı yuvanın içine 3 tane daha trabzan örüyorum. Şimdi yine 5 zincir, bir sonraki yuvanın içine sık iğne ile battım. 9 zincir, bir sonraki yuvanın zincir boşluğuna sık iğne ile kapattım. Tekrar 5 zincir ve bir sonraki yuvaya trabzanlarımı örüyorum. Yine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan şeklinde sırayı tamamlayacağız. Yani bir yuvanın içine bu şekilde trabzan grubu, 5 zincir, 9 zincir ve tekrar 5 zincirle bir sonraki trabzan grubumuzu yaparak bütün çevresini dolanacağız. Sıranın sonuna geldiğimde son olarak 5 zincirimi çektikten sonra ilk başladığım zincirin tepesine batıp kaydırmayla kapatıyorum. Bir sonraki trabzana da aynı şekilde ve bu ortadaki zincir boşluğuna kaydırmayla kapattım. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içine 3 tane çektiğim zincirle birlikte 3 tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir, yine aynı yuvaya 3 tane trabzan ördüm. 5 zincir ve burada 9 tane zincir çekmiştik. Buraya sık iğne ile batıyorum. Toplamda 10 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 sık iğne çektikten sonra şöyle de göstereyim. Tekrar 5 zincir çekip bir sonraki yuvanın içine trabzanlarımı örüyorum. 2, 3 trabzan, 2 zincir ve tekrar 3 trabzan örerek 5 zincir çekiyorum. Yine burada 9 zincir çektiğimiz yere geldim. 10 tane sık iğne ile sırama devam ediyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 sık iğneden sonra yine 5 zincirle devam ediyorum. Şöyle göstereyim. Sıranın sonuna kadar, buraya kadar yaptığımız işlemi tekrar ederek devam edeceğiz. Sıranın sonuna geldiğimde 5 zincirimi çektim ve ilk başladığım yere batıp kaydırmayla kapattım. Trabzanların üzerinden de kaydırma yaparak ortadaki zincir boşluğuna geldim ve yine 3 zincir, zincirle birlikte toplam 3 tane trabzan ördüm. 3 zincir ve aynı yuvanın içine 3 trabzan daha örüyorum. 5 zincir. Burada bir önceki sırada 10 tane sık iğne yapmıştık. Bu kez sağdan ve soldan birer tanesini boş bırakıp, yani ilkine değil ikincisine batıyorum. Toplamda 8 tane sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5
6, 7 ve son olarak 8 tane sık iğne yaptım. Yani baştan ve sondan birer tanesini örmedim, boş bıraktım. Tekrar 5 zincir ve bir sonraki trabzan grubumun ortasındaki boşluğa 3 tane ikili trabzan, 3 zincir ve yine aynı boşluğun içine 3 trabzan örüyorum. 5 zincir. Yine burada da ilk trabzanı boş bırakıyorum ve sondaki trabzanı, sık iğneyi boş bırakarak toplam 8 tane sık iğne ile sırama bu şekilde devam ediyorum. Şöyle nasıl göründüğüne de bakalım. Trabzan grubumuz ve ortadaki sık iğne kısmı. Sıranın sonuna yine 5 zincir çektim ve burada ilk başlarken çektiğim 3 zincir vardı. Onun tepesine kaydırmayla kapatıyorum. 3 zincir çektim. Buradaki trabzanların tepesine birer tane trabzan örüyorum. Çektiğim zinciri bir trabzan saydım. Bu ikincisi. Hemen bir sonrakine de battım. 3 tane trabzan ördüm. Zincir boşluğuna da yine aynı şekilde 3 tane trabzan. Toplam yan yana 6 tane trabzanım oldu. 2 zincir. Aynı yuvanın içine 3 tane trabzan daha örüyorum. Ve hiç zincir çekmeden, boşluk bırakmadan buradaki trabzanların da tepesine birer tane trabzan örerek devam ediyorum. 5 zincir. Bu ortadaki sık iğne kısımlarından yine ilkini boş bırakıyorum. Hemen bir sonrakine bir sık iğne yaptım. 2, 3, 4, 5 ve 6 sık iğne ile tamamladım. Yani başta ve sonda birer tane eksiltmiş oldum. Tekrar 5 zincir ve bu trabzanın üzerine bir tane trabzan ördüm. Hemen yanındaki trabzana da aynı şekilde bir trabzan ve bir sonrakine de birer tane trabzan ördüm. Zincir boşluğuna da 3 tane trabzan örüp 2 zincir, yine aynı boşluğun içine 3 tane daha trabzan örüyorum. Ve devamındaki bir önceki sırada ördüğüm trabzanların tepelerine de birer tane trabzan örerek devam ediyorum. Şöyle göstereyim. Bu da tamamlanmış hali. Şimdi bu sırayı yaptık. Yani bundan sonra 2-3 sıra daha ördükten sonra tamamlamış olacağız. Sıranın sonunda yine 5 zincirimi çektim ve ilk başlarken çektiğim zincirin tepesine kaydırmayla kapattım. 5 tane zincir çekiyorum. Tığma ipimi doladım. Bu battığım zincirden sonra 3 tane trabzan sayıyorum. 1, 2, üçüncüye batıp bir tane trabzan ördüm. 2 zincir. Bu ortadaki zincir boşluğunun içine bir tane trabzan ördüm. Tekrar 2 zincir, aynı yuvanın içine bir tane trabzan ördüm. 2 zincir. Buradaki trabzanları sayıp 1, 2, üçüncüsüne trabzanımı ördüm. Tekrar 2 zincir. Bu sondaki trabzanın tepesine batıp bir tane trabzan ördüm. Tekrar 2 zincir ve 2 zincirden sonra buradaki 5 tane zincirimiz vardı. Sık iğne kısmına geçtiğimiz oraya batıp bir tane daha trabzan ördüm. Toplamda bu orta merkezi saydığım zaman bu V şeklinde köşe yaptık ya ortaya. 1, 2, 3, 4 tane kutucuğum oluşmuş oldu. Şimdi 3 zincir çektim. Yine ilk sık iğnemi boş bırakıp devamındaki sık iğnelerime batarak örüyorum. 3 ve 4 tane sık iğne ördüm. Tekrar 3 zincir. Buradaki zincir boşluğuna batıp
bir tane trabzan ördüm. 2 zincir, buradaki ilk trabzanımın tepesine batıp bir trabzan, 2 zincir, son battığım trabzana değil, ondan sonraki 3. trabzana 1 2 3. trabzana batıp bir trabzan daha ördüm. Tekrar 2 zincir ve ortadaki zincir boşluğuna bir tane trabzan, 2 zincir ve aynı noktaya ikili trabzan örerek tamamladım. Yine 2 zincir, hemen sayıyorum. 1 2 3. trabzanın tepesine trabzanımı ördüm. Bu şekilde sıranın sonuna kadar devam edelim. Son sık iğnelerimden sonra 3 tane zincir çektim ve buradaki boşluğa da bir tane trabzan ördüm. 2 zincirle buradaki, ben bu şekilde boşluğa batarak yapıyorum ama siz buradan 3. zinciri sayıp tepesine bu şekilde kaydırmayla da kapatabilirsiniz. Tekrar 5 zincir çekiyorum ve hemen yanındaki trabzanın tepesine batarak bir trabzan ördüm. 2 zincir, bir sonraki trabzanın tepesine batarak trabzanımı ördüm. Tekrar 2 zincir, buradaki boşluğun içine batarak bir trabzan, 2 zincir, hatta 3 zincir ve aynı boşluğun içine bir trabzan daha ördüm. Devamında yine 2 zincir, hemen yanındaki trabzanın tepesine batarak bir trabzan daha ördüm. 2 zincir, bir sonraki trabzanın tepesine tekrar 2 zincir, bir sonraki trabzanın tepesine ve bir sonraki trabzanın da tepesine batarak aralarında 2 zincir çekerek bu şekilde ördüm. Son olarak 3 zincir ve yine buradan bir tane bırakıyorum. 1 2 sık iğne örerek sık iğne kısmımı tamamladım. Tekrar 3 zincir çektim ama şurada kaç tane kutucuk var, hemen onu göstermek istiyorum. Burası ortadaki köşemiz. Bunu da saydığımda 1 2 3 4 5 ve sık iğneye geçtiğimiz zincir boşluğu 6. Yine devam ediyorum. Son olarak 3 zincir çekmiştim. Hemen ilk gördüğüm trabzanın tepesine batarak örüyorum. Aralarında ikişer zincir ve gördüğüm bütün trabzanların tepesine batarak devam ediyorum. Sıranın sonuna geldim. Son olarak 2 sık iğneden sonra 3 zincir ve buradaki trabzanın tepesine de batıp tekrar 2 zincir çektim ve bu ilk çektiğim zincirin tepesine kaydırmayla kapattım. Zincir boşluğuna da kaydırmayla geçip 3 zincir çektim ve çektiğim zinciri de bir trabzan olarak sayıyorum. Toplamda 6 tane trabzan örüyorum. Ve 6.'yı da ördükten sonra 3 zincir ve zincirin dibinde bu trabzanın tepesindeki kısma bu şekilde batıp kaydırmayla kapattım. Tekrar tığ ipimi doladım. Aynı boşluğun içine 6 tane daha trabzan örüyorum. 4 5 ve 6 tane trabzan ördüm. Görüntüsü de bu şekilde oldu. Hemen bir sonraki trabzanın tepesine kaydırmayla kapattım. Tığ ipimi doladım. Bu ortadaki boşluğun içine 8 tane trabzan örüyorum. 3 4 5 6 7 ve 8 tane trabzan ördükten sonra yine 3 zincir çekip son ördüğüm trabzanın tepesine bu şekilde iki kanadından alarak kaydırmayla kapattım. Yine aynı boşluğun içine 8 tane daha trabzan örüyorum. 4 5 6 7 ve 8 trabzan ördükten sonra
hemen bu dibindeki değil, bir sonraki trabzanın tepesine kaydırmayla kapattım. Görüntüsü bu şekilde. Tekrar tığıma ipimi doladım. Hemen yanındaki boşluğa değil, bir sonraki boşluğun içine yine 6 tane trabzan örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. trabzanımı ördükten sonra 3 zincir çektim. Yine trabzanın tepesindeki yere batıp kaydırmayla kapattım. Yine aynı boşluğun içine 6 trabzan daha örüyorum. 4, 5 ve 6. trabzanımı ördükten sonra yine hemen dibindeki değil, bir sonraki trabzanın tepesine batarak kaydırmayla kapattım. Burada son sık iğnemiz vardı. Onun öncesindeki boşluğun içine 3 tane sık iğne yapıyorum. 3 sık iğnemi yaptıktan sonra bu son kalan 2 tane sık iğnem vardı. Onların ortasına batıp bir sık iğne daha yaptım. Ve hemen yanındaki zincir boşluğuna da 3 tane sık iğne örüyorum. Ve hemen trabzanın tepesine kaydırmayla battım. Şöyle göstereyim. Bir tanesini tamamladık. Toplamda 6 dilim var. Bir tanesini tamamladık ve ikincisine geçtik. Yine aynı şekilde burada da son olarak trabzanın tepesine kaydırmayla kapatmıştık. Hemen bu yanındaki boşluğa değil, bir sonraki boşluğa 6 tane trabzan örüyorum. Ve 6.'yı ördüm. 3 zincir ve trabzanın tepesine batıp kaydırmayla kapattım. Aynı boşluğun içine tekrar 6 tane trabzan daha örüyorum. Ve 6. trabzanımı da ördükten sonra hemen bir sonraki trabzanın tepesine kaydırmayla kapattım. Yine tığıma ipimi doladım. Bu ortadaki merkez yere geldim. Buraya da yine 8 tane trabzan örüyorum. Burada yaptığım işlemin aynısını yaparak sıramı tamamlayacağım. Şöyle tekrar göstereyim. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Sıranın sonuna geldiğimde son olarak 3 tane sık iğnemi ördüm ve hemen yanındaki trabzana kaydırmayla kapattım. Ve burada ilk çektiğim zincirin de tepesine batarak kaydırmayla birleştirdim. Ve bir zincir çekerek artık ipimi kesiyorum. Böylece tek katını tamamlamış olduk. Ben ikinci katında bu bilek kısmını çalıştığım renkle ördüm. Ama siz isterseniz tek renkle de örebilirsiniz. Burada ilk katını örmeye başlarken dikişi hizalayarak başlamıştık. Bu dikişin tam ortasından ilmek alarak. Bu kez modeli biraz kaydırmak istiyorum. Şu ara boşluğuna gelsin. Hani o da görünsün diye. O yüzden ilk başladığım yerden şöyle 2 örnek sağa kaydırıyorum. Yani ilk başladığım yer burasıydı. 1-2 boşluk geriye kaydırıyorum. Hemen o hizada şöyle dikişin hizası 1-2 boşluk kaydırıp burada bir dola, ikisini birlikte ör ilmeklerimiz vardı. İlkini yaparken bu kısımlara batmıştık. Şimdi bu boşluğa denk gelen yerden şöyle hemen en altına değil de ikinci ya da üçüncü ilmeğinden bu şekilde batarak modeli kurmaya başlayacağım. Dediğim gibi siz istediğiniz iplik çeşidiyle, istediğiniz renklerle örebilirsiniz. Yine burada da diğer kısımda olduğu gibi 5 tane zincir çekiyorum. Ve bu fazla ipimi de aldım hemen. İlk olarak bu boşluğun ortasını hizalayarak batmıştım. 5 zincir çektim.
İkinci batacağım kısmı da diğer boşluğun orta hizasına denk getiriyorum. Alttan sayıyorum 1 2 üçüncü ilmeğe. Yani siz 2'ye de 3'e de batabilirsiniz ama ben şu an üçüncü ilmeğine batıp sık iğne ile kapattım. Tekrar 5 zincir. Bu kez şöyle dikişin bu kısmını hizalayıp aynı hizada olmasına özen göstererek buradan alıyorum ilmeğimi. Tekrar 5 zincir. Buradaki boşluktan hizalıyorum ve sık iğne ile kapattım. Bu yaprak kısmında farklı bir işlem yok. Tıpkı burada ilk sırada ne yaptıysak o şekilde başlayıp sıranın sonuna kadar modelimizi, dantel kısmını örüp tamamlayalım. Daha sonra hemen tamamladığım parçada göstereyim. Daha sonra da bu kısımlarını örüp bilekliğimizi, kolluğumuzu tamamlayacağız. Ben ikinci katını da tamamladım. Gördüğünüz gibi. Ve şimdi artık bu kısımlarını da yaptığımız zaman örgü, kolluk, bileklik ya da vintage tarzı parmaksız eldiven de diyebiliriz. Tamamlamış olacağız ve artık kullanıma hazır olacak. Bunu da hemen nasıl yaptığımızı göstereyim. Yine bu dikiş kısmından başlayacağım. Şöyle bir dola, bir iki ilmeği birlikte kapat yaptığımız kısımdan başlayacağız. Bu boşluklara denk gelecek bu fıstık kısımları. Hemen şöyle nereden battığımı göstereyim. İlk başladığım yer burada, boşluğun hemen sağında dikiş hizasına gelen yere tığımı geçiriyorum. Ve bir zincirle ipimi kilitledim. Yine her zaman olduğu gibi bu ipimi de burada dolayarak yapıyorum ki daha sonra açılma olmasın. Toplamda 3 zincir çekiyorum. Fazla ipimi de keseceğim. Angora iplik olduğu için açılma yapmaz ama siz farklı iplerle örüyorsanız bu şekilde yine dolayarak yaptığınızda yine açılma olmayacaktır. 3 zincir yaptım ve yine ikili trabzan yapacağım ama ilk iki ilmeğini kapattım, diğer ilmeği tığımda bekliyor. Tekrar aynı noktaya battım. İlk iki ilmeğimi tığımdan kapattım, diğer ilmeği tığımda bekletiyorum. Toplamda çektiğim zincirle birlikte 3 oldu ve dördüncüsünde aynı şekilde ilk iki ilmeği kapattıktan sonra bütün ilmekleri tek seferde kapattım ve bir zincirle kilitliyorum. Ben ince iplik kullandığım için zincirle birlikte toplam 4 tane yaptım ama sizin ipiniz daha kalınsa o zaman bir eksiltebilirsiniz ya da daha ince ise daha dolgun istiyorsanız bir tane artırabilirsiniz. Bu tamamen sizin göz zevkinize bağlı. Şimdi bunları yaptıktan sonra en son olarak bir zincir çektim. Buradaki kısma batıyorum. Şöyle göstereyim. Bu boşluğun yanındaki hemen bu iki ilmeği birlikte ördüğümüz kısma gelip yine ilmeğin iki kanadından batarak bu şekilde çıkardım ve kaydırmayla kapatıyorum. Tekrar 3 zincir. Aynı noktaya yine ikili trabzanlar yapacağım. İlk ilmeği, iki ilmeğini kapattım ve diğer ilmeklerim tığımda bekliyor. Tekrar tığıma ipimi doladım. Aynı noktaya batıp ilmeğin ikisini kapattım, diğeri bekliyor. Tekrar yine aynı işlemi yapıyorum. İlk iki ilmeğimi kapattım. Toplamda tığımda 4 tane ilmeğim var ve dördüncü trabzanım zincirle birlikte hepsini tek seferde kapattım ve bir zincirle kilitliyorum. Yine hemen boşluğun önündeki ilmeğimizin iki kanadına batarak kaydırmayla kapatıyorum. Tekrar 3 zincir çekip aynı işlemi bütün bu gördüğümüz boşlukların üzerinden bir sıra boyunca devam ettirip sıra sonunda yine kapatmasını birlikte yapalım. Ben sıranın sonuna kadar ördüm. Sonuncu fıstığımı da yaptıktan sonra kapatmak için bu ilk yaptığım yere batıp kaydırmayla kapatıyorum ve bir zincir çekip artık
ipimi kestim. Bu sırayı tamamlamış olduk. Şöyle göstereyim görüntüsünü de. Gördüğünüz gibi bir sırayı böyle dolandık. Buradaki kısma ben diğer rengimle yaptım. Şöyle bitmişin üzerinden de göstereyim. Aynı burada yaptığımız işlemi burada da yapacağız. Ama ben renk değiştirdim. Yani buradaki danteliyle de uyumlu olsun diye. Ama siz hepsini tek renkle de yapabilirsiniz. Farklı renklerle yaptıysanız artık hangi renkle yapmak istiyorsanız buna siz karar vereceksiniz. Ben yine bu bileğindeki kısmı yine açık renkle yapacağım. Bunun aynısı olması için. Şimdi şurayı da nasıl yaptığımı göstereyim. Çünkü burada detay vermeme gerek yok artık. Burada nasıl battıysak yine aynı şekilde batacağız. Hatta ilk başlama yerini göstereyim. Buradaki ipimi de gizleyeceğim arkasında. Burada da başlarken yine dikişim buradan başlayacağım. Buradan ilmeğin iki kanadına batıp başlayacağım ve her bu boşluktan sonra gelen ilmeklere batarak sırayı tamamlayacağım. Şimdi bilek kısmındaki yeri birlikte yapalım. Hemen bilek kısmına da başlarken yine dikişimi hizalıyorum ki hani bileğin iç kısmında kalsın, dış kısmında başlama bitme yerleri görünmesin diye. Hemen şöyle tığımı batırdım. İpimi çekiyorum ve bir zincirle kilitledim. Yine ipimi etrafında döndürerek 3 zincir çekiyorum. İpimin fazlasını kesiyorum. Tıpkı burada yaptığımız gibi ikili trabzanlar yapacağız. İlk ilmeği ikisini bir kapattım. Tığıma ipimi tekrar doladım. Yine ilmeğin ikisini kapattım. Diğeri tığımda bekliyor. Aynı şekilde yaptım. Çektiğim zincirle birlikte toplam 4 tane oldu. Aynı noktaya batarak yaptım. Ve tek seferde ilmeğimi kapatıp bir zincirle kilitliyorum. Burada aslında sayı çok önemli değil. Çünkü hepimizin elinde farklı düşer. Hani kaç ilmek atlayacağımız genişliği farklı olabilir. Şöyle rastgele boyuna bakıyorum. Buraya battığım zaman şuraya denk geliyor. Çok uzun, çok kısa yapmamız da bunu etkiler. O yüzden şöyle kasma yapmayacak şekilde battım. Yine 3 zincir, ilmeğin ikisini bir çektim. Tığım ipimi doladım. Aynı noktaya ilmeğin ikisini bir kapattım. Tekrar ilmeğin ikisini bir kapattım. Şu an tığımda toplam 4 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde kapatıp bir zincirle kilitliyorum. Tekrar buradan eğer sayı verecek olursam 2 ya da 3 tane atlıyorum. Sonra kaydırmayla kapattım. Tekrar 3 zincir. Yine ilmeğin ikisini bir, diğer ikisini bekletiyorum. Bu şekilde yaparak bütün bilek çevresini dolanacağım. Buradan 2 ilmek bırakıp üçüncüye kaydırmayla kapattım. Şöyle göstereyim nasıl göründüğünü. Çok kasmayacak, çok da bol olmayacak. Bu şekilde bütün sırayı tamamlayalım ve artık parmaksız eldivenimiz, örgü kolluğumuzu tamamlayalım. Ben tamamladım, geldim ve son hali de gördüğünüz gibi çok şık ve zarif oldu. Bence herkesin dolabında en az bir tane olmalı ve örmesi de çok kolay. Oturduğunuz zaman birkaç saatte örüp ister kullanabilirsiniz, isterseniz de sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Ne kadar iplik kullandım onun bilgisini de vereyim hemen. Benim her iki yumağım da yarımdı. Bildiğiniz gibi angora iplik kullandım ve angoraların metrajı yüksek oluyor, bildiğiniz gibi daha uzun ipler oluyor ince olduğu için. Ona rağmen her iki yarım yumağımdan da arttı. Yani eğer siz yine angora iplik kullanırsanız ve tek renk örerseniz bir yumaktan bir çift bilekliğiniz ya da eldiveniniz çıkar. Hatta ipiniz de bir miktar artar diye düşünüyorum. Ama pamuklu ipliklerin metrajı daha düşük oluyor, biraz daha kalın olduğu için. O zaman belki 1,5 yumak kadar ipe ihtiyacınız olabilir. Tüm bu bilgileri de verdikten sonra eğer videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolardan ilk siz haberdar olursunuz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.